Nefesinizi tutmaya hazır olun. Bu videoyu bir solukta izleyeceksiniz. Çünkü sizinle Guinness Rekorlar kitabına girmiş 60 metre derinliğindeki dünyanın en derin havuzuna dalacağız. Batık şehrin sokaklarında gezeceğiz. İnsanı içine çeken karanlık çukurlara doğru ilerleyeceğiz. Dünyanın enlerini barındıran Dubai'deyim. Buraya gelene kadar uzay teknolojisi kullanılan böyle bir kompleksi görmeyi hayal etmiyordum. Dalacağımız her metrede şaşırmaya hazır olun. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve geldik dünyanın en derin havuzuna. Bu süreç için çok fazla bekledim. O yüzden bu süreçten bahsetmek istiyorum. Dünyanın en derin havuzundayım arkadaşlar. Tam olarak 60 metre. Ve ben bugün buraya dalacağım. Dünyayı gezerken dünyanın işte en büyük dağları, şelaleleri, havuzları, mağaraları derken şimdi dünyanın en derin havuzuna giriyorum. Dubai'deyim ve Dubai enlerin şehri. En yüksek, en zengin, en pahalı, en derin. Için yine çok farklı bir deneyim olacak. 12 milyon litre su var burada. İçerisi resmen böyle batık bir şehir gibi. Bir sponsorum var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Aura Sebilon'un katkılarıyla hazırlandı bu video. Kendilerine çok teşekkür ederim. Dünyada çok nadir görebileceğiniz havuzda 14 milyon litre su var. Arkadaşlar bu çok ciddi bir rakam. 6 tane olimpik havuzu doldurmaya kalksanız anca bu kadar ediyor. Ve her 6 saatte bir burası devir daim edilerek temizleniyor. Tabii temizlenmesi ayrı bir teknoloji gerekiyor. İnşaat süreci ayrı bir teknoloji gerekiyor. Bu temizleme sistemi uzaya gönderilen roketlerde kullanılıyor. Yani aynı sistem burada kullanılıyor. Ve tabii ki bu temizleme işlemleri de bir sirkülasyon içerisinde sürekli ve uzun sürüyor. Burası dalış camiası için de çok önemli. En iyi ekipmanlar kullanılıyor. Hiçbir şekilde masraftan kaçınmamış. Hem çevresini düzenlemekte hem havuzu inşa etmekte ki şöyle düşünün, yani 60 metrelik bir havuz, yapım aşaması 4 yıl kadar sürüyor. Yapım aşamasında tabii çatlaklar oluyor vesaire derken müthiş bir mühendislik harikası ve neticesinde 2021 yılında tamamlanıyor. 4 yılın sonunda. Tabii dünyada parmakla gösterilen bir yer. Hem serbest dalış yapmak için gelenler, hem tüplü dalış yapmak için gelenler, hem hayatlarında bir defa dünyanın en derin havuzuna dalmak isteyenler buraya geliyor. Buraya gelmeden önce rezervasyon yapmanız gerekiyor. Ama ben bir takım evraklar doldurdum. Yani sağlık durumumla alakalı, işte kullandığınız ilaçlar var mı? Yani onları da onaylamanız gerekiyor, sağlık formunu. Ve gelirken de işte şortunuzu, terliğinizi yanınıza alıp burada bu deneyimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben hani dünyanın en derin havuzuna dalacağım dediğim zaman insanların aklında ister istemez bir soru işareti oldu. Ya Melih, emin misin? Şimdi arkadaşlar tabii ki 60 metreye dalamayacağım. Bunun için belli bir sertifikaya ihtiyacınız var. Ben o kadar profesyonel olmadığım için tabii ki 60 metre derinliğe dalamayacağım. Oraya ileri seviye eğitimciler ve tabii ki bu işi profesyonel olarak yapan insanlar sadece dalabiliyor. Ama belli bir aşamasına kadar gideceğim. Yine aynı şekilde alt tarafta zaten böyle cümbüş gibi batık bir şehir konsepti. İşte bilardolar, satrançlar, motosikletler, galeriler, Formula 1 araçları vesaire. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi, görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım kazasız belasız, vurgun yemeden diyeyim, bu faaliyeti tamamlarım. Tabii ki kameramla da suyun altında olacağım. Suyun altından da görüntüler vereceğim. Dubai'deki deneyimler bu tarzda arkadaşlar. 3 noktalarda. Dün işte dünyanın en pahalı otellerinden bir tanesinin oradaydım. Orayı gördüm. En yüksek binaları. Burada hayat çok farklı. Teknolojiyi kullanıyorlar ve ekonomik durumlarının
iyi olmasından dolayı da işlerini her zaman iyi yapan insanları bulup getirtiyorlar ve burada o işleri, projeleri tamamlatıyorlar. Burası çok büyük bir kompleks ve bu kompleks aslında kar amacı güdülerek yapılmamış. Yani şimdi baktığınız zaman sadece amaçları ya biz Dubai'yi bir dünya markası yapacağız mantığıyla yapılmış bir yer ve çünkü büyük bir proje, dünyada tek bir proje ve kar amacı güdülmeden böyle bir hizmet sağlıyorlar. Çünkü burada alınan tabii ki belli bir rakamlar var. Farklı dalış seviyelerine göre bir ücret ödüyorsunuz. Şunu da hissediyorsunuz. Normalde buraya böyle insan yığınıyla otobüs ziyaretçi getirtebilirler. Ama mesela buna hiç girmemişler. Çünkü amaçları para kazanmaktan ziyade insanlara spesifik bir deneyim sunmak. İnsanlar burada aynı anda işte 50 kişi, 60 kişi yüzmektense belli bir düzen oturtturmuşlar. Çünkü içeride güvenliği de sağlamak zorundalar. O güvenlikle beraber bu hizmeti sunuyorlar. Herkesin başına işte bir eğitmen veriyorlar. O eğitmenin direktiflerine uyarak hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü abi suyun altındasınız ve bir oksijen tüpünüz var. Yani bir kaza olabilir vesaire olabilir. Bunların hepsi düşünülerek hareket edilmiş bir takım alanlar var. Bu alanlar acil durum alanı gibi diyebilirim size. Yani oksijeniniz bitti veyahut da panik yaptınız. Hemen oraya gidiyorsunuz. Orada eğitmeniniz size direktifler veriyor. Sakinleşiyorsunuz veyahut da oksijen takviyesi yapıyorsunuz. Sonra yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bana eşlik edecek arkadaşı bekliyorum. Ama buraya gelmek için bakın sosyal medya adresleri de burada. Deep Dive Dubai. Dünyanın çok özel isimleri de buraya gelip daldı. Smith de bunlardan bir tanesiydi. Ondandır ki zaten dünyanın her yerinden buraya gelip insanlar bu gördüğünüz deliğe dalıyor. Feel comfort, just ask me to give you. Okay, I got it. What's your feet size? 42. Shouldn't be very tight. Just if it's loose little bit, it's okay, but not too much. Hemen şeyleri deniyoruz. Yeah. Yalnız ekipmanlar çok kaliteli görünüyor. You wanna say hello? Can you say your name? Abdul. Okay, Abdul, he's from Egypt and he's nice guy. Ve burada diğer ekipmanları da görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar suitler var. Her şey böyle saat gibi tıkır tıkır işliyor. Okay, ready? Yeah. Okay, please take your suit and we will move to... Bir de yani bu süreç 2 saat kadar süreceği için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Su içmem gerekiyor. Lavabo ihtiyacımı gidermem gerekiyor. Heyecan dorukta. Sütümüzü de giydik. Şimdi önden bir briefing, bir toplantı yapacağız. Son uyarıları yapacaklar muhtemelen. Takip etmem gereken konular nedir diye. Bunun yanında tabii ki bir de abi Abdül sağ olsun, Abdül Hoca eğitiyor, sakinleştiriyor. Ya panik yapacak bir şey yok. En rahat dalışın olacak dedi. Umarım o şekilde olacaktır. Hello, yeah, I'm ready. Ve havuza geldik. Ne kadar da masum görünüyor ama burası 60 metre. So this is our safety station. Runs to go inside this tells there is full apartment in 30 meter. 56 kamera var. Burada güvenlik dalış uzmanı var. This is the Ha evet, bu çok önemli. so here 40 and then after 40 there is nothing. Okey. 40 metreden sonra hiçbir şey yok. 40 metrede ise bu araç park alanı var. Today we are going to 12, which is more or less until this line. Okey. And then here we have in 30 meter we have the apartment, full apartment. Yani 45, 50, 60 kişi sezonda buraya ziyaretçi geliyormuş. Arkadaşa şeyi de sordum. Burası dedim özel bir havuz muydu? Evet dedi, yani normalde kral kendisi için yaptırmış. Sonra ikna etmişler ve bu şekilde bir hizmete açılmış. Ama ilk başta private pool, yani özel bir havuzmuş. Suyun sıcaklığına da bakıyoruz hemen. Yarıya kadar girmeye gerek yok. Gayet sıcak. It's around 30 santigrat degrees. 30-31 santigrat derece. Explain how to equalize and enter. So it's very simple. More Abdül Hoca bana havuzun genel yapısını gösterdikten sonra 15-20 dakika boyunca ne yapmam gerektiğini anlattı. Ekipmanı tanıtıp acil durumlarda izleyeceğim yolu gösterdi. Her ne kadar onlar tüm güvenlik tedbirlerini almış olsa da bütün sorumluluk bana aitti ve denilenleri harfiyen yerine uygulamam gerektiğini biliyordum. Bu arada bu dalışı yapabilmeniz için yüzme bilmeniz yeterli. Ama eğer yanınızda dalış sertifikanız varsa derecenize göre daha derine dalabiliyorsunuz. Ve sizi her derinlikte farklı bir konsept karşılıyor. Ve heyecan dorukta, hemen arkamda Deep Dive Dubai var ve benim
hayatımda yaptığım enlerden bir tanesi. Çok heyecanlıyım. Havuza girmeden önce de duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Ve aşağı ilk bakış, bir ürperme ve sonrasında bulunduğum yerin farklılığını hissedip anda kalmaya başlamak. Her sokağa, odaya dikkatli gözlerle bakmak. İçimdeki şükür duygusu ve kendi kendime nerede olduğumu anlamaya çalışmak. Havuzun her alanı özenle düşünülmüş. Motorlar, arabalar ve birçok dekor. Hepsinde ayrı ayrı fotoğraflar çekiniyorum. Benimle beraber suya dalan bir çift suyun altında birbirlerinin doğum gününü kutluyorlar. Bense kendi kendime sallanıp satranç oynuyorum. Bilardodan pek anlamasam da birkaç vuruş deniyorum. Her yere hayran hayran bakarken eğitmenim artık çıkma vakti geldiğini söylüyor. Yukarı çıktıktan sonra suyun altında kaç dakika kaldığımı sordu. Ben de herhalde 15 dakika olmuştur dedim. Saati kontrol ettiğimizde 40 dakikadan fazla suyun altında kaldığımı gördüm. Hani derler ya güzel zamanlar çabuk geçer diye. Tam olarak öyle. Suyun altında zaman çok hızlı akmıştı. Ve ben dünyayı gezerken bir hayalimi daha gerçekleştirmenin verdiği mutlulukla yukarı doğru çıktım. Thank you again. Yeah, really nice to meet you. I hope next time you will go for more deals. Yeah, I hope the next time. Bazı hayatınızda yaptığınız şeyler vardı. Dersiniz ki iyi ki ben bunu yaptım. Burası da öyleydi. Yani suya girdikten sonra böyle o derinliği görüyorsunuz ya. Diyorsunuz ki ya ben neredeyim kardeşim? Lan bu nasıl bir yapı? İnsanı böyle içine çeken bir kara delik gibi. Aynı zamanda da heyecanlandırıyor. Ve en önemlisi de içeride şehir gibi konseptler var. Farklı farklı konseptler var. Ben 14 metreye kadar dalabildim. Lisansım olmadığı için lisans alıp 2 günlük eğitimle 18 metreye gidebiliyorsunuz. Sonra 30 metreye gidebiliyorsunuz. Böyle böyle artıyor. Ama benim için kafiydi. Benim için yeterliydi. Çok iyi deneyimdi. Zaten denizin kenarında olan bir yerde doğdum, büyüdüm. Daldık, çıktık, yüzmeyi biliyoruz yine. Hocamız da sağ olsun aynı şekilde söyledi. O da dedi ki yani çok iyiydin. Hiçbir şey yapmadım. Kendin kendi başına işleri hallettin dedi. Hatta bir ara böyle o baloncuk çıkartmayı falan gösterdi. Onu falan deniyordum. Böyle biraz daha deneseydim muhtemelen onu da yapacaktım. 4 dakikalık dalıştan sonra gittim. Eğer yolunuz Dubai'ye düşerse arkadaşlar buna değer. İçeride şöyle bir olay yaşandı. Bir çift vardı. Çift de kendi doğum günlerini kutladı. Böyle organizasyonlar oluyormuş. Eşinize, dostunuza, sevgilinizle artık veyahut da kankanıza diyeyim. Buraya gelip suyun altında dünyanın en derin havuzunda doğum günü sürprizi de yapabilirsiniz. Sizin için zaten çekimler yapıyor. Ben kendi kameramı sokmadım. Sağ olsunlar benim için çekim yaptılar. İyi ki yaptım dediğim bir aktivite oldu. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.